Elinizde bir kitap olduğunu hayal edin. 240 sayfa uzunluğunda, parşömen üzerine titizlikle yazılmış. İçinde yüzlerce bitki çizimi, astronomik haritalar ve garip ritüeller yapan insan figürleri var. Ancak bir sorun var. Bu dünyadaki hiçbir botanikçi o bitkileri tanımıyor. Hiçbir tarihçi o haritaların nereye ait olduğunu bilmiyor ve yeryüzündeki hiçbir dil bilimci o yazıyı okuyamıyor. Bu bir fantazi romanı objesi değil, bu gerçek. Yale Üniversitesi'nin tozlu raflarında Beinecke MS-408 numarasıyla kayıtlı olan ancak dünyanın Voynich el yazması olarak bildiği o meşhur bilmece. 600 yıldır insan zekasına meydan okuyor. Orta Çağ'ın en karanlık dehlizlerinden çıkıp gelen bu kitap, bugüne kadar dünyanın en iyi şifre kırıcılarını, yapay zeka algoritmalarını ve tarihçileri mağlup etti. İçinde ne yazıyor? Bir simyacının ölümsüzlük reçetesi mi? Kayıp bir medeniyetin son mirası mı? Yoksa tarihin en büyük ve en sabırlı şakasından mı bahsediyoruz? Bugün insanlığın bilgiye olan açlığını ve bilinmezlik karşısındaki çaresizliğini simgeleyen bu paleografik labirente giriyoruz. Voynich el yazması adını, onu 1912 yılında İtalya'daki Villa Mondragone'de bir Cizvit okulunun kütüphanesinde bulan Polonyalı sahaf Wilfrid Voynich'ten alıyor. Voynich, bu garip kitabın içinde bir yerlerde gizli bir hazine haritası veya paha biçilemez bir bilgi saklı olduğuna inanıyordu. Ancak kitabın hikayesi 1912'den çok daha eskiye, Avrupa'nın simya ve gizemle çalkalandığı 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Uzun yıllar boyunca bu kitabın modern bir sahtekarlık olduğu iddia edildi. Ancak 2009 yılında Arizona Üniversitesi'nde yapılan radyokarbon testleri tartışmalara son noktayı koydu. Kitabın parşömenleri %95 olasılıkla 1404 ile 1438 yılları arasına tarihlendi. Yani bu kitap, Rönesans'ın hemen eşiğinde matbaanın icadından önce yazılmıştı. Peki bu kitabın sahibi kimdi? Kitabın içinde bulunan bir mektup, 17. yüzyılda Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf'un bu kitabı 600 altın düka karşılığında satın aldığını gösteriyor. II. Rudolf, simyaya, astrolojiye ve garip nesnelere olan merakıyla bilinen bir hükümdardı. Sarayında John Dee ve Edward Kelly gibi dönemin en gizemli figürlerini ağırlıyordu. Bazı iddialara göre kitabın yazarı ünlü bilgin Roger Bacon'dı, bazılarına göre ise John Dee'nin bizzat kendisi imparatoru dolandırmak için bu kitabı kurgulamıştı. Ancak karbon testleri kitabın Dee'den en az 150 yıl önce yazıldığını ortaya koyarak bu teoriyi de yıktı. Voynich'i diğer el yazmalarından ayıran en çarpıcı özellik, içindeki çizimlerin tuhaflığı. Kitap 6 ana bölüme ayrılmış gibi görünüyor. Botanik bölümü. Kitabın neredeyse yarısını kaplayan bu bölümde 113 farklı bitki çizimi var. Ama buradaki gizem şu, bu bitkilerin çoğu dünya florasına ait değil. Bazı bitkilerin kökleri başka bir türe, yaprakları ise tamamen farklı bir türe ait gibi görünüyor. Sanki yazar bildiği bitkileri kolaj yaparak yeni fantastik türler yaratmış. Bazı araştırmacılar bunların aslında Orta Çağ'da şifalı bitkilerin gizli tutulması için bilerek deforme edilmiş çizimler olduğunu savunuyor. Astronomi ve astroloji. Bu bölüm gökyüzünün dairesel şemalarıyla dolu. Zodyak sembollerini Koç, Boğa, Balık gibi tanıyabiliyoruz ama onları çevreleyen detaylar tamamen yabancı. Güneş ve Ay sanki birer canlı gibi yüzlere sahip. En ilginç detaysa yıldız haritalarının arasında yer alan onlarca küçük kadın figürü. Balneolojik yani banyo bölümü. İşte kitabın en çok kafa karıştıran kısmı. Burada çıplak kadın figürleri karmaşık boru sistemleriyle birbirine bağlı, yeşil bir sıvıyla dolu havuzlarda veya küvetlerde yıkanırken betimleniyor. Bazı tarihçiler bunun bir jinekolojik rehber veya kaplıca tedavisi olduğunu düşünse de, boruların organik görünümlü yapısı
bazıları damara, bazıları ise bitki sapına benziyor, buranın biyolojik bir süreci simgelediği şüphesini uyandırıyor. Bu ruhun arınmasını mı anlatıyor, yoksa Orta Çağ'ın bir biyolojik ütopyasını mı? Kozmoloji ve ilaç bölümü. Son kısımlarda patlayan yıldızları veya hücre bölünmesini andıran dairesel diyagramlar ve ardından yüzlerce küçük ilaç çizimi eşliğinde kısa metinler yer alıyor. Kitap, sanki bir bitki uzmanının, bir astronomun ve bir doktorun notlarının birleşimi gibi. Ama hepsi ortak ve anlaşılmaz bir dille mühürlenmiş. Şimdi madalyonun öteki yüzüne, o efsanevi yazı sistemine bakalım. Dil bilimciler bu yazıya Voyniches diyor. Alfabede 25 ila 30 karakter var. Yazı soldan sağa akıyor ve herhangi bir noktalama işareti görünmüyor. Voynich üzerine yapılan istatistiksel analizler, dünyayı şaşkına çeviren bir sonuç verdi. Zipf kanunu. George Zipf'in adını taşıyan bu kanun, doğal dillerdeki kelime kullanım sıklığını belirler. Örneğin Türkçe'de veya İngilizce'de en çok kullanılan kelimelerle en az kullanılanlar arasında matematiksel bir oran vardır. Şaşırtıcı bir şekilde Voynich metni bu kanuna tam uyum sağlıyor. Yani bu metin rastgele karalanmış harflerden oluşmuyor. İçinde bir mantık, bir gramer ve bir anlam örüntüsü var. Ancak gariplikler burada bitmiyor. Metinde kelime yinelemeleri çok yüksek. Kelebek, kelebek, kelebek gibi aynı kelimenin 3 kez üst üste yazıldığı bölümler var. Hiçbir doğal dilde bu kadar yoğun bir tekrara rastlanmaz. Ayrıca metinde sesli-sessiz harf dengeleri de bilinen Avrupa dillerinden çok farklı. En yaygın görüş bunun bir steganografi örneği olduğu. Yani metnin altına başka bir metnin gizlenmiş olması. Belki de yazar Engizisyon'dan korkan bir bilim insanıydı ve tıbbi bilgilerini gizli bir şifreyle koruma altına almıştı. Ancak Orta Çağ şifreleme yöntemleri genelde basittir. Voynich'teki sistemse o kadar karmaşık ki eğer bir şifre ise yazıldığı dönemin teknolojisinden yüzlerce yıl ileride demektir. Voynich el yazması, şifre kırıcıların kutsal kasesi olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi ismi William Friedman, Japonların Purple şifresini kıran adamdı. Hayatının son yıllarını Voynich'e adadı ve sonunda "bu metin çözülemez" diyerek havlu attı. Son yıllarda sahneye yapay zeka çıktı. Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları algoritmalarını 380 farklı dile tabi tutarak Voynich'i analiz ettiler. İlk bulgular, dilin İbranice'ye çok yakın olduğunu ve harflerin yer değiştirildiği bir sistem, anagram kullanıldığını öne sürdü. Önerilerde bulundu, evin efendisi gibi bazı cümle parçaları yakaladıklarını iddia ettiler ama metnin geneli yine de anlamsız bir çorbaya dönüştü. 2019 yılında ise Bristol Üniversitesi'nden Gerard Cheshire, kitabın Proto-Roman dilinde yazılmış bir rahibe rehberi olduğunu iddia etti. Ancak bu teori de dil bilim dünyasında sert eleştirilerle karşılandı. Çünkü iddia edilen dilin gramer yapısı tutarsızdı. Bir başka heyecan verici teori ise bitkilerden geliyor. Bazı araştırmacılar, kitaptaki bitki ve hayvan çizimlerinin, örneğin armadillo benzeri bir figürün, sadece Meksika ve çevresinde bulunduğunu savunuyor. Eğer bu kitap, Kolomb öncesi veya hemen sonrası bir Mezoamerika diliyle, örneğin Azteklerin dili Nahuatl'la yazılmışsa, bu tarih kitaplarını yeniden yazmamız gerektiği anlamına gelir. Peki ya cevap düşündüğümüzden çok daha basitse? Ya bu kitap hiçbir anlamı olmayan, sadece zengin koleksiyoncuları dolandırmak için üretilmiş muazzam bir sahte eser ise? 15. yüzyılda gizemli ve antik kitaplar aristokratlar arasında çok modaydı. Birinin büyük bir sabırla anlamsız ama tutarlı görünen bir alfabe icat edip, egzotik çizimlerle bu kitabı büyülü bir el yazması olarak pazarlamış olması ihtimal dahilinde. Ancak buna karşı çıkanların bir sorusu var. Bir insan neden 240 sayfa boyunca hiçbir yerde hata yapmadan, matematiksel olarak dile bu kadar benzeyen ama hiçbir şey anlatmayan bir eser üretmek için yıllarını harcasın? Bu bir sahtekarlık için bile çok fazla emek demek. Belki de yazar bir akıl hastalığıyla boğuşuyordu. Glossolalia denilen, anlamlı görünen ama hiçbir dilde karşılığı olmayan konuşma veya yazma durumu bu kitabın doğuş sebebi olabilir. Yazar,
sadece kendisine anlamlı gelen bir dünyayı parşömenlere dökmüş olabilir. Voynich el yazması bugün Yale Üniversitesi'ndeki Beynek Nadir Kitaplar ve Yazmalar Kütüphanesi'nde nemi ve ısısı ayarlanmış bir odada sessizce bekliyor. Dijital çağın her şeyi bilen, her şifreyi kıran ve her soruyu cevaplayan algoritmaları karşısında tüm gizemiyle dimdik duruyor. Belki de bizi bu kadar büyülemesinin nedeni budur. Bilmediğimiz bir şeylerin hala var olduğunu, tarihin bazı kapıları sonsuza kadar kilitlediğini hatırlatıyor bize. Voynich sadece bir kitap değil. O insan beyninin kalıp bulma, anlam yükleme ve gizemi çözme arzusunun bir aynası. Biz ona baktığımızda aslında kendi merakımızı görüyoruz. Gelecekte bir gün bir kuantum bilgisayarı veya şans eseri bulunacak bir Rosetta taşı bu kilidi açabilir. Belki de Voynich sonsuza dek dünyanın en güzel, en renkli ve en sessiz bilmecesi olarak kalmaya devam eder. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kitap bir dahinin şifreli notları mı, kayıp bir kıtanın mirası mı, yoksa sadece orta çağdan kalma bir illüzyon mu? Yorumlarda kendi teorinizi bizimle paylaşın, bu gizemi birlikte tartışalım. Arşivdeki gizemlerin bu bölümünü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz derin araştırmalar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilinmeyende görüşmek üzere. Hoşça kalın.